Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda görüntüde gördüğünüz muhteşem şekerpare tarifi vereceğim. Ve ayrıca üzerine bu rengi nasıl verdiğimin de püf noktasını bu tarifte bulacaksınız. Malzemelerime geçiyorum. 100 gram tereyağı oda sıcaklığına gelmiş. Yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik, 2 su bardağı un, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayıracağım. Ve yine üzeri için 1 çay kaşığı kakao kullanacağım. Kabartma tozu ve vanilya. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ve biraz da limon kullanacağım. Hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 100 gram oda sıcaklığına gelmiş tereyağının üzerine yumurtanın birinin sarısını ayırdım. Yumurtaları ekliyorum. Pudra şekerini ekliyorum. Vanilyayı da ekleyip karıştıracağım. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine irmiği ekliyorum. Unumu da kontrollü bir şekilde ekliyorum ama ben tam 2 su bardağı un kullandım. Tepeleme 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Ve ilk başta kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başlıyorum. Son kalan unumu da ekledim. Sağ olsun Tuğçe'cim bana yardımcı oluyor. Şimdi hamurumun kıvamını yakından gösteriyorum ve bir 5 dakika hamurumu dinlendireceğim. 5 dakika hamurum dinlenirken ben de şerbetini ocağa aldım. 2 su bardağı toz şekeri, 2 su bardağı suyu ekledim. Ve kaynayıp 10 dakika ocakta kaynattıktan sonra limonunu ekleyip ocağın altını kapatacağım. Hamurum hazır. Şimdi şeklini vermeye başlayacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Şimdi şekerparemin şeklini vereceğim. Yuvarlamış olduğum hamurların önce bir ucundan sonra diğer ucundan hafif elimle bastırarak elimin içinde yuvarlıyorum. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyin ve şekli hazır. Bu şekilde bütün şekerparelerimi yaptım. Şimdi bu videodaki asıl püf noktasına gelelim. Yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kakaoyu ekledim ve çırpıyorum. İyice karıştırmış olduğum bu karışımı şekerparelerimin üzerine süreceğim. Kanalımızda görmek istediğiniz başka tarifler varsa açıklama kısmına şu tarifi de yaparsanız diye yazarsanız çok sevinirim. Benim için de bir fikir olmuş olur. Ve bir çatal yardımıyla üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. Siz istediğiniz şekilde çizikler atabilirsiniz. Tatlılarım pişmeye hazır. 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardığım tatlılarımı üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Fırından çıkardıktan 1-2 dakika sonra döktüm. Ve arada tatlılarımı bu şekilde ters çeviriyorum ki üst kısımları da şerbetini iyice çeksin diye. Kesinlikle tatlısını tamamen çekiyor, fazla bir tatlı kalmıyor. Şekerparelerim hazır. Üzerini Antep fıstığı tozuyla süsledim. Ve birazdan iç dokusunu sizlere göstereceğim. Çok güzel lokum gibi bir kıvamı var. Sizlerle yine güzel bir videonun sonuna geldik. Yeni tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.